Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım Kongresi'ndeki parasal ilişkileri kastederek "Kurdun dişine kan değdi bir kere. CHP hiçbir dönemde para ile bu kadar içli dışlı olmadı" demişti. Kemal Bey, kongre sürecinde kendisinin alaşağı edilmesi için para dağıtıldığına emindi ve bu şekilde genel başkanlıktan indirilmeyi bir türlü hazmedemiyordu. Kemal Bey şimdi susuyor, ancak bu seçimlerden sonra susacağı anlamına da gelmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu neler biliyor? İstanbul'daki il binası alışverişi, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı ve Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanlığı döneminde gerçekleşti. O alışverişte ne olup bittiyse Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu bilmiyor olamaz. Paraları alıp verirken görüntülenen danışmanların ifadelerinde neler söyleyecekleri önceden papağan gibi ezberletilmiştir zaten. Oradan bir itiraf gelmesini beklemek imkansız. Ama bu devletin polisi ve savcısı isterse bu işi ortaya çıkarır. Sadece CHP kurultayında değil, milletvekili ve belediye başkan adaylığı belirlenme sürecinde de paranın etkin rol oynadığı iddiaları kulislerde hep konuşuluyor. Bana gelen haberlere göre iddialar kulislerde konuşuluyor, ancak belge ve bilgiler tek bir elde toplanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Seçimlerde mağdur olanlar belge bilgi adına ne bulurlarsa Kemal Bey'e getiriyorlar. Kılıçdaroğlu seçim öncesi partiye zarar vermemek için bu belge ve bilgileri açıklamıyor. Ancak Pandora'nın kutusu seçimden sonra açılacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş mücadelesi. CHP tarihinde ilk kez seçimli şekilde yaşanan bu genel başkan değişiminden sonra vakit kaybetmeyen Kılıçdaroğlu hemen karşı mücadeleye başladı. Yerel seçim sürecinde birçok konuda Kemalciler, Ekremciler, Özgürcüler diye üçe bölünen partideki bu dağınıklık gündeme gelirken kulisler yeniden hareketlendi. Kılıçdaroğlu düğmeye bastı. Bu kapsamda yerel seçimlerden sonra kavganın fitilinin sert bir şekilde ateşleneceği konuşulurken son dönemde Kılıçdaroğlu'nun seçimleri beklemeden harekete geçtiği söyleniyor. Kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu çalışmalarına hız verdi. Kendisine bağlılığı bilinen partililer başta olmak üzere Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık sözü verip sözünü tutmadığı isimlerle temasını arttıran Kılıçdaroğlu imza sözlerini almaya başladı. Buna göre Kılıçdaroğlu seçimden sonra olmak üzere 550 delegeyi olağanüstü kurultay için şimdiden imza atmaya ikna etti. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurultayı kaybettikten sonra Ankara, İstanbul ve Antalya'da ofisler açmıştı. Bu ofiste sivil toplum kuruluşları temsilcileri, eski siyasiler, eğitimciler ve bilim insanları ile görüşmeler gerçekleştirmeye başlamıştı. Paralel CHP değerlendirmelerine neden olan bu adımdan sonra parti içinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin açıklamaları tartışmalara neden olmuştu. Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP'de kaos bitmek tükenmek bilmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan yenilginin ardından koltuğu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu geri dönmek için gün sayıyor. İntikam yemini eden Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçileri olağanüstü kurultaya hazırlanıyor. Parti içindeki kavgayı körükleyen son olay ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan geldi. Çakır, bizi hançerleyenleri unutmadık diyerek geliyor 31 Mart ama onunla beraber bir kişi daha geliyor. İşte o bir kişi geldiği zaman zıp zıp zıplayanlara, el kol işareti yapanlara bir ders verme zamanı geldi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerde alınan yenilgi sonrası CHP'de başlayan koltuk kavgası her geçen gün boyut atlayarak devam ediyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ni hiçe sayarak hareket ediyor. Eş başkan konumuna düşen Özgür Özel ise koltuğu kaybetmemek için mücadele ediyor. Öte yandan koltuğundan edilen Kemal Kılıçdaroğlu ise intikam odaklı çalışmalarına devam edip 1 Nisan sonrası için hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığını bıraktıktan aylar sonra ilk kez 16 Şubat'ta sahada gördük. Ankara'da Yıldız Sanayi sitesinde esnafla bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun görüntülerinde arkasında yer alan "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e bir mesaj olarak algılandı. 31 Mart yerel seçimlerine 15 gün kala terörün siyasi uzantısı olan DEM ile
Kent uzlaşı adı altında Kandil İttifakı kuran CHP'de sular durulmuyor. Parti içi kara liste hazırlanıyor. Parti yönetimine hedef alan isimler tek tek not ediliyor. Kara liste yerel seçim sonrası MYK masasına gelecek. Öte yandan delegelerin Ekrem İmamoğlu tarafından satın alındığı iddia edilen kurultayda koltuğunu kaybeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri olağanüstü kurultaya, genel merkez ise tasfiyeye hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Eren Erdem ile Bülent Kerimoğlu'nun ilk sırada olduğu söyleniyor. Genel merkez cephesi ise kaynıyor. Özgür Özel kurultay hesabı yapan isimleri ve grubu muhterisler, hazımsızlar ve kraldan çok kralcılar olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu siyasette olmazsa biz siyasette olmayız diye çıkar grubu sözleriyle seçim sonrası için hesap yapanları hedef aldı. Bunun yanında CHP'de devam eden bir hançer davası var. Kemal Kılıçdaroğlu sırtından hançerlendiğini söyledi ancak Özgür Özel buna tepki gösterip hançer de yok, hançerleyen de yok diyerek cevap vermişti. Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır bu hançer tartışmasını devam ettirecek sözlere imza attı. Aday belirleme sürecinde Aleviler üzerinden CHP içindeki değişimcilerin söylemleri büyük tepkiler çekmiş ve daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için farklı jestler yapmıştı. Fakat CHP içindeki Alevilerin küskünlüğü sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır resmen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu yönetimini topa tuttu. Memleketinde katıldığı bir programda konuşan Çakır, 31 Mart'tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri geleceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Saz öpme ile Alevi olunmaz. Saz öpme ile Alevileri kandıramazsın. Her şeyden önce daha bundan 4 ay önce memleketin en kral adamı Horasan Yörüklerin efendisi Seyyid Mahmud Hayrani'nin torunu Peygamber Efendimizin akrabası Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim size. Kimse Alevi'yi kuma gömemez. Burası büyük bir ibadethane. Bu güzel kuruluşu işine gelince kullanacaksın, işine geldiğinde kullanamayacaksın. Yok öyle yağma. Biz arkadan hançerleyenleri unutmadık. Siz unuttunuz mu? O zaman bir kere kimseye eyvallah etmeyeceksiniz. İşte burada belediye başkanı hayasıyla, namusuyla mezit diye hizmet etti. Çalmadı, çaldırmadı. Buraya vatandaşının yanına geldi. Ben Ali'nin, Veli'nin vekili değilim. Geliyor 31 Mart ama onunla beraber bir kişi daha geliyor. İşte o bir kişi geldiği zaman zıp zıp zıplayanlara, el kol işareti yapanlara bir ders verme zamanı geldi.''